Herkese merhaba. Yeni fragman analiz videosuna hoş geldiniz. Çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. Peki dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Zeynep ölecek mi? Sakine veya Nermin Zeynep'i koruyabilecek mi? Mehdi Zeynep'in peşini bırakacak mı? Barış ile Mehdi arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım lütfen. Öncelikle Zeynep'e bir zarar gelmesini istemiyorsanız ve ayrıca bu dizinin final yapmasını da istemiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi aynı fikirdeyiz hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Zeynep ile Barış'ın ilişkisi güzel bir şekilde ilerliyor. Ama Zeynep annelerinin kavga etmesinden çok yoruldu ve bu yorgunluk Barış'a karşı olan ilişkisine de olumsuz olarak yansıyor. Tabii diğer bir yandan özlem problemini de unutmamak gerek. Özlem de elinden geldiğince Barış'ın aklını karıştırmaya çalışıyor ve son konuşmasında da bunu biraz başarmış gibi gözüküyor. Barış, ablası Özlem'in ona söylediklerinden etkilendi ama Zeynep'e karşı hissettiği aşk bundan etkilenmeyecek. Zeynep ve Barış ilişkilerini tüm bu olumsuzluklara rağmen yürütmek isteyecekler. Mehdi, Zeynep'e olan aşkı ve sevgisinden bir türlü vazgeçemiyor. Benal ise kızı Müjgan ve kocası Mehdi ile mutlu bir aile olmak istiyor. Ama bunu Mehdi'nin kabullenmesi biraz zaman alacak. Çünkü Mehdi Benal'i sadece kızının annesi olarak olduğu için sahipleniyor. Cengiz Baba'nın Mehdi'ye verdiği sorumluluk basit bir durum değil ve aynı zamanda çok tehlikeli. Fakat Mehdi bu işi yapmak zorunda olduğunu biliyor ve elinden gelenin en iyisini yapmak için çok çalışacak. Mehdi, Nuh'un şoförlüğü bırakıp yanında çalışmasını istiyor ama Nuh bu teklifi kabul etmedi ve kendi parasını biriktireseye kadar şimdiki işinden ayrılmak istemediğini söyledi. Ancak Mehdi, Nuh'un Barış'ın yanında çalıştığını çok geçmeden öğrenecek ve öğrendiği zaman da aralarında tartışma yaşanacak. Bu tartışma sırasında Cemile her zamanki gibi yine Mehdi'yi savunacak. Diğer yandan son sahnede Zeynep Nermin annesiyle evlerine girecekleri sırada Sakine gelmişti. Hemen arkasından Zeynep'i trafikte sıkıştıran motosikletli adam geldi ve Zeynep'i silahı çekip onu vurdu. Ben bu sahnede Zeynep'in vurulduğunu düşünmüyorum. Çünkü tam da o sırada Zeynep'i korumak için Sakine annesi Zeynep'in önüne atladı. Bu yüzden Sakine ölerek diziye veda edecek. Diğer yandan Cengiz Baba Mehdi'ye yapacağı işleri ve kalacağı yeri hazırladığını söyledi. Fakat Cengiz Baba bu gücün çok büyük olduğundan dolayı çok dikkatli olması konusunda Mehdi'yi uyarmayı da ihmal etmedi. Çünkü eğer Mehdi bu gücün etkisine kapılıp da büyük hatalar yaparsa hem kendisinin hem de ailesinin başı büyük bir belaya girebilir. Peki sizce Zeynep kimi seçerse daha mutlu olur? Mehdi'yi mi yoksa Barış'ı mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Zeynep'in artık çok farklı bir yaşantı ile mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü Mehdi büyük bir güce sahip oldu. Barış da her şeye rağmen Zeynep'i terk etmiyor. Zeynep ise bu iki kişi arasında büyük bir ikilemin içinde kalacak. Zeynep, Mehdi'nin başına kötü bir şey gelmesinden korktuğu için onu yalnız bırakmak istemeyecek. Barış'a da aşık olduğundan onu asla bırakamayacak. Büyük ihtimal ile Zeynep, Mehdi ile görüşmeye devam etse de ona asla bir şans vermeyecek. Zeynep tam tersine Barış'ın yanında olmayı tercih edecek. Barış da Zeynep'i sevdiği için onu asla yalnız bırakmayacak. Önümüzdeki bölümde Zeynep'in Barış'a karşı bir beklentisi olacak. Zeynep'in bu beklentisi evlilik beklentisidir tabii ki. Ama Barış şimdilik Zeynep'e evlenme teklifi etmeyecek. Çünkü Barış çocukluğunda yaşadığı kötü olayları unutabilmiş değil. Barış geçmişte yaşadıklarından dolayı Zeynep ile evlenmekten korkacak. Zaten Barış'ın önceki evliliğinin kısa sürede sonlandırması bunu kanıtlıyor. Çünkü Barış günübirlik ilişkiler yaşamayı tercih ediyor.
Hatta hatırlarsanız Zeynep ve Barış önceki bölümlerde bir konuşma yapmışlardı. Zeynep Barış'a neden eski eşinden boşandığını sormuştu. Barış da işkolik birisi olduğu için kendisini terk ettiğini söylemişti. Büyük ihtimalle Barış önceki eşini aldattığı için ondan ayrılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Zeynep'in çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Barış Zeynep ile evlenmek istiyormuş gibi davranıp onunla sevgililik hayatı yaşayacak. Daha sonrasında Barış Zeynep ile işi bittiğinde ondan ayrılacak. Zeynep de aldatılan taraf olacak. Mehdi ise yeni hayatını bir mafya olarak geçirmeye devam edecek. Mehdi çok zengin olmaya başlarken diğer yandan da kendisini karanlığa doğru sürüklenirken bulacak. Mehdi'nin bu yeni hayatı kendisi ve ailesi için hiç de iyi sonuçlar vermeyecek. Hatta önümüzdeki bölümlerde Mehdi iyice suça bulaşmış olacak. Mehdi bu yüzden yeni düşmanlara sahip olacak. Mehdi'nin bu yeni düşmanları onun ailesine zarar vermeye çalışacak. Hatta bu yüzden birisi daha ölecek. Bu kişi büyük ihtimal ile ya Benal olacak ya da Cemile olacak. Eğer Benal ölürse Mehdi yine Zeynep'e dönmeye çalışacak. Mehdi bebeğinin annesinin Zeynep olmasını isteyecek. Zeynep ise her zamanki gibi merhametinin sesini dinleyecek ve onun bu teklifini kabul edecek. Zeynep bu suçluluk duygusundan kurtulmazsa bu onun sonu olacak. Bu yüzden Zeynep terapi görmeye başlayacak. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Zeynep hatalarını fark edecek ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Ayrıca Zeynep nereye giderse gitsin Mehdi onu asla yalnız bırakmayacak. Barış Zeynep ile rahatladığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyleyince bu durum Zeynep'i çok mutlu etti. Barış ve Zeynep Mehdi'den gelecek tehlikelerden korksalar da aşklarını yaşamaya devam edecekler. Onları ayırmak isteyenlere rağmen Zeynep de Barış da çok mutlu. Barış Mehdi'nin Zeynep için halen bir tehdit olduğunu düşünüp onun için endişelenmeye devam edecek. Mehdi ise Zeynep'i dilinden veya kalbinden söküp atamıyor. Çünkü Benal'e Zeynep diye seslenmesi bu durumu kanıtlıyor. Mehdi Zeynep'e zarar gelmesin diye Zeynep'i takip ettirecek. Takip edildiğini anlayan Zeynep çok korkacak. Mehdi'ye kendinden uzak durmasını ve bu duruma artık bir son vermesi gerektiğini de söyleyecek. Evet arkadaşlar, bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.